Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sebzeli, çok güzel 4 kaşık unla bir börek yapacağız. Sebzeli, şöyle 100 gram kadar, bir tutam kadar ıspanağım var. Bunu ince ince önce kesiyoruz. Sebzelerin kesimi ince olacak. Şöyle. Şöyle üstünden bir daha geçeyim. İncelsin iyice. Ve şimdi bunu kabıma şöyle bir alayım. Daha sonra tazecik nanelerim var. Mis gibi kokuyor. Şöyle bir tutam o da. Şimdi onları da koydum. Bir tane havucum var. İrice bir havuç bu. Onun için bir tane yetecek. Üç tane kadar taze soğanım var. O da ince ince kıyalım. Evet. 2 tane patatesim var. Patatesimi de rendeleyeceğim. İki tane patatesi de rendeledim. Onu da alalım tepsiye. Bir tane kapya biberim var. Çok güzel bir tat verecek. Yeşil biberden kullanmayın. Bence bir tane kapya biber kullanın. Hem renk verecek hem de lezzet verecek. Evet, renk bir yaz çöreği oldu. İster çay yanında, isterseniz yemek olarak nasıl arzu ederseniz. Tamam, şimdi bunları şöyle önce bir karıştıralım. Tamam, şimdi sosunu hazırlayalım. Sosunu hazırlayalım şimdi. 3 tane yumurtam var. Benim yumurtalarım biraz irice. Sizin yumurtalarınız küçükse 4 tane de kırabilirsiniz. Evet, şöyle bir çırpalım. Şimdi bunun içine 4 kaşık tepeleme, yemek kaşığını bayağı dolu dolu tepeleme un koyuyorum. 4 kaşık zeytinyağı koyuyorum. Dört kaşık süt ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiberi, onu da ilave ediyorum. Ve yarım paket kabartma tozu. Fazla koymayın. Çok kabarması gerekmiyor. Evet. Şimdi sosumuz da hazır. Sosumuzu tepsimizin içine dökelim.
bütün sosu sebzelere yedirelim. İyice karıştıralım. Her tarafı karışsın. Evet. Oldu. Fırınımızı 180 dereceye ısıtıyorum şimdi. Şimdi muhakkak tepsinizin içine bir kağıt koyun ki çıkarırken rahat olsun. Bunu tepsiye ince bir vaziyette şöyle yayacağız. Eğer sebzeleri fazla kullanırsanız 2 tepside yapın. Kalın olmasın yani. Veya bir tepside yapacaksanız sebzelerinizin miktarını ona göre ayarlayın. Bunu 2 aşamada pişireceğim. Şimdi 20 dakika bir pişireceğim bunu. Sonra çıkaracağım. Kaşar peyniri koyup tekrar fırına vereceğim. Tekrar bir 20 dakika daha pişecek. Ama herkesin fırını değişik olabilir. Kızardığı zaman çıkarın. Bunun üstüne isterseniz çörek otu, biraz da şöyle susam ekelim, serpiştirelim üstüne. Şimdi 180 derece ısıtılmış fırına verelim. ...20 dakika oldu. Şimdi ikinci defa koyacağım fırına. Önce bir kaşar peynirleri koyalım üstüne. Şöyle. Şimdi kaşar peyniri eriyip kızarana kadar bir 15-20 dakika daha pişirelim. Evet arkadaşlar, böreğimiz çıktı fırından. Şimdi keselim bunu. Şöyle ortadan bölelim. Mis gibi kokuyor. Diyet yapanlar için de öneririm. Çünkü çok az bir yağ var içinde. Kaşar peynirini daha az koyarsanız işte size diyet yemeği olur. Mutlaka deneyin. Şimdi bunu şöyle tabağa bunları dizeyim. Evet arkadaşlar, böreğimiz pişti. Çok güzel oldu. Diyet yapanlara tekrar diyorum, muhakkak yapın. Bakın altı da çok güzel pişti. Nefis bir tat oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenilerinizi bekliyorum. Herkese afiyet olsun.